son derece bayat bir senaryoyu Mısır'da uygulamak istediler. İnsanları yönlendirmek suretiyle, insanları cesaretlendirmek, galeyana getirmek suretiyle bir meydanı doldurdular. O meydanı ülkenin bütün bir fotoğrafı gibi tüm dünyaya servis ederek bir darbeyi meşrulaştırabileceklerini zannettiler. Mısır'da kimsenin sesi çıkmayacak zannediyorlardı. Dünya bunu görmeyecek, duymayacak, görüp duysa bile hiç kimse tepki vermeyecek zannediyorlardı. Bir oldu bittiyle sandık sonuçlarını çiğneyeceklerini, milletin hakkını ve hukukunu kolayca gasp edebileceklerini zannediyorlardı. Ama yanıldılar. Hem kendileri yanıldılar, hem de arkalarındaki güçler yanıldılar. Mısır halkı sessiz ve tepkisiz kalmadı. Çıktı meydana. Peki benim oyum ne olacak sorusunu sormaya başladı. Şimdi aynını burada yapmadılar mı? Gezi Parkı'na gidenler zannettiler ki Türkiye sadece burası. Ama Ankara var. İstanbul Kazlıçeşme var. Kayseri var, Samsun var, Erzurum var. Oradakileri ne yapacaksın? Onlar da ne dedi? Peki benim oyum ne olacak? Benim oyumla iktidara geleni 4 yıllığına iktidara getirdiğimi yok farz edemezsin dediler. Zaten halkın iradesine saygı bu değil mi? Bu. Eğer bunu kabul etmiyorsan bu ahlaki olmaz. Mısır halkı dayatmaya rıza göstermedi. Mısır halkı oldu bitti karşısında boynunu eğmedi. Mısır halkı tek yürek halinde meydana çıktılar. Darbeye karşı onurlu ve meşru bir mücadele başlattılar. Ve meşruiyet zemininden ayrılmadan bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Şimdi bana dün bir mektup geldi Mısır'dan. Konuşmalarımızı beğenmiyorlarmış. Rahatsız oluyorlarmış. Türkiye'yi aslında biz çok takdir ediyoruz. Çok takdir ettiğimiz bir başbakanları vardı. Ama şimdi bazı gerçekleri bilmedikleri için yanlış açıklamaları, yanlış beyanları oluyor diyorlar. Hatta gerekirse telefonla da konuşabiliriz diyorlar. Şimdi güler misin, ağlar mısın? Bir defa ben seninle nasıl konuşacağım? Sen seçilmiş değilsin. Sen darbe hükümeti tarafından veya darbe yönetimi tarafından atanmış birisisin. Hale bakın. Daha da enteresanı. Şimdi yemin merasimi yapıyorlar. Güler misin, ağlar mısın? Ben tüm dünyaya sesleniyorum. Batıya sesleniyorum. Askeri darbeyi yapan kişi, yani Sisi, Milli Savunma Bakanı olmuş. Ve Milli Savunma Bakanı kendi getirdiği Cumhurbaşkanı'nın karşısında el pençe divan yemin ediyor. Böyle bir trajedi olabilir mi? Böyle bir trajedi olabilir mi? Hangi demokraside böyle bir şey var? Atayacaksın, karşısına gelip el pençe divan durup yemin edeceksin. Buna Batı niçin sessiz kalıyor? Neden acaba hala seslerini çıkarmıyorlar? Omurgalı bir duruş niçin sergilemiyorlar? Eğer demokrasi diyorsanız, dünyada darbelere hayır diyorsanız,
benimle telefonla görüşme arzusunda olan zat da birkaç hafta önce darbeye karşı olduğunu söyleyip ama başbakanlık hevesine veya cumhurbaşkanlığı hevesine kapılınca hemen Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını kabul ediyor, göreve geliyor ve ondan sonra da bizimle görüşme talep ediyor. O işi geç. Sen seçimlerde %1,5 oy aldın. 1,5 oy aldın. Ama Mürsi %52 oy aldı. %52 1,5'tan herhalde büyüktür. Önce ona saygı göstermesini bileceksin. Oraya saygı göstermeyen bizim derdimiz Mürsi filan değil. Ama ben Mısır'da Cumhurbaşkanı olarak Sayın Mürsi'yi görüyorum. Niye? Mısır halkına olan saygım sebebiyle bunu böyle görüyorum.